Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam kıvamında ağızda eriyen cinsten oldukça lezzetli bir un helvası hazırlayacağız. Hemen işimize şerbetini hazırlamakla başlayalım. Bunun için öncelikle 2 su bardağı kadar suyu uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 2 su bardağı kadar yani birebir ölçüde toz şekerini ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Birazcık şeker suyun içerisinde erisin. Ardından kaynamaya başlamasını bekleyelim. Kaynamaya başladı mı şöyle fokur fokur olsun. Yani 1 dakika daha bekleyin. Hemen bir kenara alın. Orada ılıya dursun. Biz geçelim artık helvamızı kavurmaya. Bunun için uygun bir tencere alalım. Çok da yaz olmasın. Yani tavada kavurmazsanız daha güzel olur. Böyle bir karnıyarık tenceresi her zaman en uygun olanıdır. İçerisine 200 gram tuzsuz tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra önceden elenmiş olan 3 su bardağı yine aynı ölçüde, aynı su bardağı ile ölçüyoruz bu arada. Suyu da, şekeri de, unu da 200 mililitrelik bardak ile ölçtüm. Önceden elemiştim. İçerisine ekledim ve orta ateşte helvamı kavurmaya başlıyorum. Her zaman unu ilk ilave ettiğimizde yağın tamamını içerisine hapseder. Sanki hiç kavrulup kıvamını almayacakmış gibi bir his verir bizlere. Ancak kısık ateşte sabırla devam ettikçe yağını tekrardan geri salmaya ve kıvamını almaya başlar. Kesinlikle ilk aşamada gözünüz korkmasın. Evet, bu aşama birazcık uzun sürüyor. Bazen 20-25 dakika kadar sürebiliyor. Sizin ocağınızın nasıl yandığına bağlı olarak değişebilir. Tencerenizin kalınlığına göre de değişebilir. O yüzden rengi en esası olandır. Videoda gördüğünüz renge, yani açık kahverengi rengini aldığında artık yeteri kadar unumuz kavrulmuş demektir. Hemen yavaşça üzerine şerbetini ekleyelim. Bu aşamada birazcık taşabilir, böyle köpükler oluşabilir. Üzerine çok fazla buhar çıkıp elinizi yakabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bende de gördüğünüz gibi bayağı bir buhar çıktığı için bir iki karıştırdım. Daha sonra geriye kalanını da üzerine ilave ettim. Ve bu aşamada hiç bekletmeden şerbeti ekledikten sonra hızlıca ocağı kapatıp o şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Sizin de tencerenizin altı kalınsa sıcaklığı içerisinde uzun bir süre saklayacağından mutlaka ocağın altını başta kapatmayı unutmayın ki helvanızın dibi tutmasın, veya hızlıca karıştırıp hemen farklı bir kasenin veya servis tabağının içerisine de alabilirsiniz. Hemen servis aşamasına geçtim. İsteyenler bu aşamada üzerine fındık, fıstık veya ceviz ekleyip o şekilde karıştırıp da servis edebilirler. Ben daha sonrasında sunum aşamasında üzerine eklemeyi tercih ettim. Kaşıkla bu şekilde papatya gibi bir sunum yaptım. Bu şekilde sunumu daha çok seviyorum açıkçası. Sizler de hem daha pratik bana göre hem de daha güzel. Orta kısmına da şöyle yuvarlayıp bir parça ekledim. Geriye kalanını da şöyle bir borcamın içerisine aldım. Üzerine düzleştirdim. Üzerine biraz fıstık ve ceviz yerleştirdikten sonra tamamen soğutup üzerini kapatıp buzdolabında beklettim. Kolay kolay bayatlamayan ve genelde herkes tarafından çok sevilen bir yiyecek olduğu için ben genelde buzdolabımda helva tutmayı çok severim. Yani böyle bir akşam kavururum, birkaç hafta kadar buzdolabında bırakırım. Tabi hafta kalmaz ama ani gelen misafirler için de gerçekten çok iyi oluyor. İsterseniz tabi buzluğa da alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi hazırladım. Bunu ben buzdolabına koydum. Diğerini ise hemen hızlıca servis edip sizlere gösterdim. Onun da üzerine biraz fıstık serpiştirdim. Çok da önemli değil. Ben sunum için bu şekli veriyorum. Bazı kişiler işte neden fıstık ekledin, neden şunu yaptın falan diyebiliyorlar. O yüzden ben sadece dediğim gibi herhangi bir nedeni yok. Hem lezzeti bir tık daha artar, hem de görüntüsü daha güzel olduğu için bu şekilde servis etmeyi uygun görüyorum. Kıvamını da görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Deneyin. Denedikten sonra ise yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tariflerimde tekrardan görüşmek üzere.